10. Suret. Gel, bugün Nevruz-u Sultani'dir. Haşiye. Bu suretin remzini 9. hakikatte göreceksin. Mesela, Nevruz günü bahar mevsimine işarettir. Çiçekli yeşil sahra ise bahar mevsimindeki ruh-i zemindir. Değişen perdeler, manzaralar ise fasl-ı baharın iptidasından yazın intihasına kadar Sani-i Kadir-i Zülcelal'in, Fatır-ı Hakim-i Zülcemal'in kemal-i intizam ile değiştirdiği ve kemal-i rahmet ile tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudat-ı bahariye tabakatına ve masnuat-ı sayfiye taifelerine ve erzak-ı hayvaniye ve insaniyeye medar olan mat'umata işarettir. Bir tebettülat olacak, acip işler çıkacak. Şu baharın, şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz. İşte bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. Bak bir sihir var. O binalar birden harap oldular. Başka bir şekil aldı. Bak bir mucize var. O harap olan binalar birden burada yapıldı. Adeta bu hali bir çöl, bir medeni şehir oldu. Bak, sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir. Başka bir şekil alır. Buna dikkat et ki, o kadar karışık, süratli, kesretli, hakiki perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki, her şey yerli yerine konuluyor. Hayali sinema perdeleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar mahir sihirbazlar dahi bu sanatları yapamazlar. Demek, bize görünmeyen o padişahın çok büyük mucizeleri vardır. Ey sersem! Sen diyorsun, nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak? İşte görüyorsun ki, her saat senin aklın kabul etmediği o tebdili diyar gibi çok inkılaplar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki, bu görünen süratli içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksat var. 1 saatlik içtima için 10 sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksudu bizzat değiller. Bir temsildir, bir taklittirler. O zat mucizeyle yapıyor. Ta suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfz edilip yazılsın. Nasıl ki manevra meydanı imtihanının her şeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. Demek bir mecma-ı ekberde muamele bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir meşher-i azamda daimi gösterilecek. Demek şu geçici, kararsız vaziyetler, sabit suretler, baki meyveler veriyorlar. Demek bu ihtifalat, bir saadet-i uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz ulvi gayeler içindir. 11. Suret. Gel ey muannit arkadaş! Bir tayyareye, ya şarka veya garbe, yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Şu mucizekar zatın, sair yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. İşte bak, gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Lakin sanatça, suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki, o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde, ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakînen anlar ki, onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz
ve tasavvur edilemez. Eğer faraza, tevehhüm ettiğin gibi, daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, bâkî meskenler, mukim ahali, mes'ud raiyeti bulunmazsa, şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlarına şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum ve onlara mazhar olacak başka yerde de bulunmazsa, o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde, güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla, şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini, haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı hakaik bütün ehli aklın ittifakı ile muhaldir, mümkün değildir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofestayı eblehler hariçtir. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i kübra, bir madele-i ulya, bir mekreme-i uzma vardır ki, ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. 12. Suret. Gel, şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz. Ve teçhizatlarına bakacağız ki, o teçhizat, yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Yahut, başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat, numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, düsturu harekatı vardır. Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil, belki padişahın kurbünde daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu matlubat ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mes'udane bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün açığa verir ki, cüzdan sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır. Bak şu defterlerde, aletler teçhizatının sureti istimali ve mes'uliyetler vardır. Halbuki, eğer yalnız bu meydandan başka âli, daimi bir yer bulunmazsa, şu muhkem defter, o kat'î cüzdan, bütün manasız olur. Hem, şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki, bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş! Demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadeti uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana
insan ve zişuur denilmez. Sofistailerden daha akılsız olursun. Sakın zannetme, tebdil-i memleket delilleri bu 12 surete münhasırdır. Belki haddü hesaba gelmez emareler, deliller var ki, şu kararsız, mütegayyir memleket, zevalsiz, müstekar bir memlekete tahvil edilecektir. Hem haddü hesaba gelmez işaretler, alametler var ki, bu ahali şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makarı daimisine gönderilecek. Bahusus, gel sana 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir bürhan daha göstereceğim. İşte gel bak, şu uzaktaki görünen cemaat-ı azime içinde, evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi Yaver-i Ekrem, bir tebligatta bulunuyor. Gidelim, dinleyelim. Bak, o parlak Yaver-i Ekrem, bak o yüksekte talik edilmiş ferman-ı azamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki, hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip, merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz, yoksa isyan edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebligatta bulunuyor. Sen de görüyorsun ki, o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki, hiçbir veçile kabili taklit değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes, o ferman, padişahın fermanı olduğunu kat'î bilir ve o parlak Yaver-i Ekrem'de öyle nişanlar var ki, senin gibi körlerden başka herkes o zatı, padişahın pek doğru tercümanı evamiri olduğunu yakinen anlar. Acaba o Yaver-i Ekrem, o ferman-ı azamla beraber, bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil-i memleket meselesi, hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin? Evet, kabil değil. İlla ki bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Şimdi ey arkadaş, söz senindir, söyle. Ne diyorsan de. Ben ne diyeceğim? Daha buna karşı bir şey denebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenir mi? Yalnız derim ki, elhamdülillah, 100.000 defa şükür olsun ki, vehim ve heva tahakkümünden, nefis ve heves esaretinden kurtulup, daimi hapis ve zindandan halas oldum ve inandım ki, bu karmakarışık, kararsız misafirhanelerden başka ve kurbu şahanede bir diyar-ı saadet vardır, biz de ona namzediz. İşte haşir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan şu hikaye-i temsiliye burada tamam oldu. Şimdi tevfik-i ilahi ile hakikat-ı ulyaya geçeceğiz. Geçmiş 12 surete mukabil, 12 mütesanit hakikat ile bir mukaddime beyan edeceğiz.